Dünyada fikirlerin, siyasette ideolojilerin çok yoğun bir şekilde kutuplaştığını görüyoruz. Sağ ve sol taraftaki insanların birbirlerini şeytanlaştırdığı çok açık ortada. Peki siyah ve beyaz kadar net olan bu iki grubun ortasındaki griler kimler? Ülkemizde her zaman siyasi karmaşalar, gündelik karmaşalar olurdu. Biz bunlara alışkınız. Ama şu an dünyada, özellikle Amerika ve Nepal'de tam bir kaos hakim. Belki bilenleriniz vardır. Yakın zamanda Charlie Kirk isimli sağ düşünceye sahip bir aktivist bir suikaste uğradı ve hayatını kaybetti. Peki bu neden çok önemli diyecek olursanız, bu adam 31 yaşında, çok genç ama kitleleri peşinden sürükleyen biri ve Trump'ın başkan seçilmesinde büyük rol oynamış biri. Sağ görüşe sahip, koyu bir dindar radikal diyebiliriz. Onun özelliği şu: üniversitelerin kampüslerinde birebir öğrencilerle, kendi görüşü dışındaki karşıt görüşlerle saygılı bir şekilde münazaralar yapıyor, tartışmalara katılıyor. Bunu gerçekten saygılı bir şekilde yapıyor ve karşıdaki insanı çok güzel bir şekilde dinliyor. Bu adamı isim olarak biliyordum ama bu olaydan sonra fikirleri neymiş diye bayağı bir videosunu izledim. Fikirlerinin %80'ine katılmıyorum. Zaten bir videosunda da Türkiye'yi hiç sevmediğini ve Türkiye aleyhine konuşmalarını da duydum. Onun dışında LGBT bireyler, kürtaj, bireysel silahlanma, İsrail-Filistin savaşları hakkında birçok koyu ve katı düşünceleri var. Ve kendisi koyu bir İsrail destekçisi. Bazı kelimeleri söyleyemiyorum. Sadece YouTube izleyicisiyseniz video çeken taraftan YouTube'un politikalarının çok katı olduğunu size söyleyebilirim. Bazı kelimelerimi üstü kapalı size söyleyeceğim ama yine de doğru bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Zaten Amerika'da şu an sağ kesim cumhuriyetçiler iktidarda ve bu adamın, Charlie Kirk'ün suikasti Amerika'yı karıştırmış durumda. Ve Amerika için gerçekten de geri dönüşü olmayan bir yol ayrımına girdiklerini söylüyorlar. Bunu ben söylemiyorum. Dediğim gibi Amerika'daki gerek gazeteciler, gerek YouTuber'lar, yüksek takipçili, karşıt görüşlü veya yan fikirli olan birçok yüksek takipçili hesabın söyledikleri bunlar ve videoların altındaki halk yorumlarından da çıkardığım bu şekilde. Çünkü onlarda da şu an bizim ülkemizde de hep olan özgürlük kavramları. Kimi diyor ki sınırsız özgürlük verilmeli, kimi diyor ki çok fazla özgürlük veriliyor ve yumuşak suç politikaları sebebiyle bazı insanlar çok suça meyilli oluyor. Bizim coğrafyamızda alışık olmadığımız bir problem. Onlarda da siyahi ve beyaz ayrımları var. Bizde de farklı çeşitli etnik kökenlerden kaynaklı ayrımlar olsa da biz siyahiler ve beyazlar ayrımlarından yine benzer şekilleri biz kendi ülkemizde de yaşıyoruz. Ve onlar da bu konuda kutuplaşmış durumdalar. Elbette ki Charlie Kirk'ün suikasti üzücü bir olay. Kendisi gibi düşünmesem de bir insanın sadece fikirleri ve ideolojileri sebebiyle böyle korkunç bir suikaste gitmesi kimsenin sağduyulu ve iyi niyetli, hiç kimsenin istemeyeceği bir durum. Öte yandan bu kişi bazı kesimler tarafından düşman ilan edilse de çok fazla destekçisi de var. Bir kesimin çok rahatsız olduğu bir kişi, çünkü gerçekten de topluluklara hitap gücü çok kuvvetli ve üniversiteleri hani genç nesli kendine bir hedef olarak almış ve kendi fikirlerini onlara bir nevi misyonerlik yapıyor, empoze etmeye çalışıyor. Aslında bu Amerika hükümetinin de istediği bir şeydi ve onların elindeki bu güçlü kişi gitmiş oldu ama daha sonra kendi eşinin bu davayı, bu çok önemli bir konu, bu davayı devam ettireceğini söylemesi de bu konuya ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Peki ben neden bugün bu konuyu seçtim? Şunun için. Neden bu örnekleri veriyorum? Şunun için. Ülkemizde ve tüm dünyada şu an için sağ veya sol, siyah ve beyaz ayrımları iki ayrı uçta insanlar yerini almış durumda. Ve çok katılar, çok koyular, kimsenin gözünün yaşına bakmak istemiyorlar. Hangi denge kazanırsa diğerini sanki ezmek istiyor, ezmek için bekliyor. Diğerinin yaşam hakkı olmadığını düşünüyor, konuşma hakkı olmadığını düşünüyor. Ama ortada da griler var ve şu an kendimi griler olarak görüyorum. Neden ve nedir bu benim anladığım griler düşüncesi? Şudur, tabii ki de her insanın, her sağduyulu ve her iyi, sağlıklı, vicdanlı, akıl sağlığı yerinde olan herkesin olması gerektiği gibi kesinlikle bazı olmazsa olmazları olan, belli etik ahlak kuralları ve çerçeveleri, sınırları olan, bunun yanı sıra diğer konularda da sağ tarafın veya sol tarafın iyi düşüncelerini, iyi özelliklerini alıp birleştiren, kötü özelliklerine karşı çıkan, kabul etmeyen ama bunu şiddetle, hakaretle yapmayan, daha sorgulayan, düşünen, araştıran, yanlı olmayan, gerçekten de insan nedir, insan psikolojisi nedir, toplum nedir, etik nedir, ahlak nedir,
bilim nedir? Bunların hepsini harmanlayan ve bakış açısı bu şekilde olaylara bakan insanlar olarak görüyorum grileri. Grilerin şu an sesi çok fazla çıkmıyor. Sebebi de şu: griler pek görülmeyen ve sevilmeyen bir grup. Özellikle siyasette de siyaset genellikle siyahı ve beyazı destekler. Biliyorsunuz ki siyaset zaten kaostan beslenir. Siyaset maalesef ki yalandan beslenir. Siyaset aşırılıktan beslenir. İnsan da doğası gereği kaos seviyor, stres seviyor. Çünkü kaos, stres insanın kanında, hormonlarında ona adrenalin yüklüyor ve ona bir itici güç veriyor. Ama ben şöyle düşünüyorum ki bu kadar her iki ucunda, katısında olan ve o itici güçle kalabalıklara haykıran bu insanlar, nasıl ki çok ağır spor yapan insanların kalp problemleri oluyor, kronik problemler onlarda çok yoğun bir şekilde oluyorsa, bu insanlar da ve bu topluluklar da dengeler çok fazla bozulduğu için bir süre sonra tıkanıyor, yoruluyor ve tökezlemeler başlıyor. Ama griler dediğim kesimde daha sakin, daha duyarlı, daha öngörülü, daha dengeyi kurmayı sağlayan, da hem akıl hem mantık hem duygu hepsini harmanlayan daha uzun vadeli bir gelecek görüyorum. Ve bu iki kesimin aslında ortasında bir köprü olduğunu ve bu gri kesimin aslında dünyanın geleceğini iyi şekilde yönlendirebileceğini düşünüyorum. Hayatta esnek olan kazanır. Sağ veya sol kesim şartlara genellikle veya ortama ayak uyduramayan insanlar oluyor. Siz de düşünün, etrafınızda ya koyu dindar ama hiç sorgulamayan, mantığını almayan, felsefesini almadan, hani ayetten değil adetten olan, sorgulamadan körü körüne bağnaz bir şekilde bağlı olan kesim, veya tam tersi yine aslında koyu, bağnaz olup kendi düşüncelerine, kendi sığ fikirlerine parmaklarını kazıyan ve kendi gibi düşünmeyen insanların neredeyse konuşma ve yaşama hakkı olmadığını savunan kesim. Bu iki kesim de aslında esnek değil, şartlara adapte olamayan kesim bana göre. Ve siz de biliyorsunuz ki şu an dünyada yaşayan insan türü Homo sapiens. Homo sapiens neden günümüze kadar geldi ve ayakta kaldı? Neden Homo erectus, Homo habilis yok oldu da Homo sapiens günümüze kadar geldi? Çünkü gerek iklim koşullarına, gerek fiziki koşullara, işte hayvanlara adapte olabilen oydu. Adapte olabildiği için günümüze kadar geldi. Ve ben son videolarımda da genellikle karamsar ve olumsuz bir yönden yaklaştım. Sosyal çürümeden bahsettim, insanların çok katı olduğundan ve birbirine toleranslı olmadığından bahsettim. Ama gözlemlediğim kadarıyla ve içimdeki bir his, duru görü mü dersiniz, altıncı his mi dersiniz, duygularımı karıştırmadığım zamanlarda duru görümün ve altıncı hissimin iyi olduğunu düşünüyorum. Buna güveniyorum. Bir yerlerden de evet her şey kötüye gidiyor, her şey kaos, ama bir yerlerden de artık iyinin iyi olarak göründüğü, kötünün açık bir şekilde kötü olarak görüldüğü ve iyi bir kesimin de artık ayaklandığı, ya biz de varız, hani biz de sağduyulu bir şekilde bir dakika biz buradayız, sorgulayacağız, araştıracağız, bir yerden de kendi manevi duygularımızla hiç saymayacağız. Manevi duygularımızla işte bilimle buradayız, insanlara iyilik yapmak için, iyi duyguları aşılamak için buradayız diyen bir kesimin de yavaş yavaş ayaklandığını ve kendi sesini çıkarttığını düşünüyorum. Böyle olacağını, olması gerektiğini hissediyorum. Çünkü her zaman bu konuşulmuştur. 1400 yıl önce de veya işte dünyada yaşayan büyük alimlerin kitaplarına baktığınız zaman da hep ahir zamanda olmaktan bahsedilir. Yani 1400 yıl önce de, 1000 yıl önce de kıyamet yaklaştı deniyordu. Siz kıyamet dersiniz, başkası dünyanın jeolojik olarak yok olması der. Her neyse, bir yok oluş. Şu anda o evredeyiz ama daha önce de o evredeydik, ama şu an gerçekten o evrede olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü her şey çok hızlı. İnsanlar çok öfkeli, her şey çok aşırı ve bu aşırılık ve bu kaostan sonra sanki bir dinginlik, bir doğruyu bulma, bir orta yolda olma hali gelir gibi geliyor bana. Ve böyle olacak bir süre sonra. Biz görürüz, biz görmeyiz bilmiyorum. Ama sanki bir şeyler de iyiye gidecek gibi geliyor bana. Ben size nacizane fikirler vermek istiyorum. Kendim ne yapıyorum? Kendimi griler olarak görüyorum demiştim ya. Sevdiğim, takip ettiğim, fikirlerine önem verdiğim kişileri dinliyorum. Sosyal medyada işte kitaplarını okuyorum. Ama sadece onu çoğunluk fikrine katıldığım için %100 bütün fikirlerine katılmıyorum. Ve katılmadığım fikirler olduğu zaman başka fikirleri araştırma yoluna gidiyorum. Hiç kimseye %100 bir konuda, yani %100 bir insana bütün konularda itimat etmiyorum. Sorguluyorum, araştırıyorum. İnsanız, hepimiz yanlış yapıyoruz, hepimiz hatalar yapıyoruz. İçime sinmeyen konular oluyor. Çünkü bunun ayrımını da şöyle yapabiliyorum. Bir
insanı takip ettiğim zaman, fikirlerine baktığım zaman bir kişinin hayat felsefesi bir tane olur, değil mi? Yani tabii ki farklı farklı şeyler düşünür ama ana felsefesi birdir ve o kişinin farklı konularda kendi felsefesi, kendi içindeki felsefesiyle çeliştiği zaman o bende soru işareti oluşturuyor. O zaman başka bir şeyi sorguluyorum, dinliyorum. Yani bir konudaki fikirlerinizi geliştirmek istiyorsanız nacizane fikir olarak birçok farklı kaynaklardan kendi görüşünüz olmayan görüşleri de dinleyin. O görüşte katılmak zorunda değilsiniz ama neden bu böyle düşünüyormuş? En azından bunu anlarsınız. Veya size bir şey katabilir. Etrafınızda gerçekten de size bilgi anlamında bir şeyler katabilecek, ufkunuzu genişletecek, bakış açınızı genişletecek insanlarla arkadaşlık yapın. Bu açlığı maalesef ki ben de çok yoğun bir şekilde yaşıyorum. Gerçekten de kendini geliştiren ve her konuda adaletli olan, yani kendi gibi düşünmeyen insanlarda da hani bir konu olduğu zaman doğru veya yanlış diyebilecek, sağduyulu, daha orta yolda kalan insan sayısı gerçekten neredeyse yok. Herkes ya dini açıdan ya kendi ideolojileri açısından sadece kendi düşüncelerine çok bağlı ve o düşüncedeki insanlara adaletli oluyorlar. Onlar gibi düşünmeyen insanlara adaletli olmuyorlar. Böyle insanlar çok az. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bu ortada olma hali bazı insanlar tarafından sevilmiyor. Ya kararsız ya da bir kesim tarafından işte hain olarak görülebiliyor. Kesinlikle yanlış anlaşılmak istemiyorum. Orta halde bulunma halinde de başta da belirttiğim gibi belli çizgiler olmazsa olmaz katı kurallar var. O da insan olduğumuz için belli ahlaki çerçevelerde olmamız gerektiği. Ya birini kandırmamak. Bu bütün İbrahimi dinlerde de işte ne bileyim yoga felsefesinde de Nirvana'da da olan şeyler bunlar. Hani sadece dini anlamda değil. Belli etik ve ahlak kuralları var. Hani bunun dışındaki insanlara tabii ki de hoşgörülü olun demiyorum. Böyle bir şey demiyorum. Bu o zaman diğer türlü iyi olmaya çalışan insanlara haksızlık oluyor. Ama başka konularda mesela biri benim inandığım şeye inanmıyor. Benim inancımda değil diyelim. Ben onu bu konuyla değerlendirmiyorum. Benim inancıma da saygı duyuyor mu? Veya benim fikirlerime de saygı duyuyor mu? İyi bir insan mı? Adil bir insan mı? Bununla onu kafamda tartabilirim. Mesela ben bazı zararlı alışkanlıklar tüketen biri değilim. İsim vermeyelim. Alışkanlık yapan maddeler diyelim. Tütün falan, içki gibi şeyler. Ben tüketmiyorum. Tüketen bir insana saygısızlık yapmam. Aynı masada da oturabilirim. Arkadaşlarım da var. Aynı masada da otururum. Ben içmem derim. Sağlıksız olduğunu düşünürüm. Onun o beyni uyuşturma halinden, o mantığından hoşlanmam. Ama karşımdaki içiyorsa onunla aynı masada otururum. Onunla arkadaşlık yaparım. Ne zaman o kişiyle arkadaşlığımı keserim? Bana saygısızlık yapıyorsa, benim inandığım şeylere sen buna niye inanıyorsun diyorsa, bana saygısızlık yapıyorsa, kötü bir insansa onu hayatımdan çıkartırım. Mantığın hani ortada gri olma halinden bahsediyorum size. Veya diyorum yalan söylüyorsa, işte insanları aldatıyorsa ben bu insanı elerim. Bu insan benimle aynı inançta veya aynı başka şekilde mesela diyelim ki diğer saydıklarımla benim gibi düşünüyor ama bunları yapıyor. Bence ikiyüzlü derim ve bu insanı hayatımdan çıkartırım. Çünkü bir insanın bir felsefesi olması gerekiyor. İki ayrı uçlarda olmaya gerek yok. Ben İnsanlara zarar vermeden, bilinçlenerek, doğru yola giderek, kendi manevi duygularım hiç kimseye zarar vermeden, hiç kimseyi diretmeden, hiç kimseye misyonerlik yapmadan kendimce yaşadığım bir hayat var ve o hayatta karşılaştığım insanlarla bir şeyler öğrenerek o yolda ilerlemeyi tercih ediyorum. O yolda insanlarla kavga etmek, kendi fikirlerimi dayatmak istemiyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce siyah ve beyaz tarafında olmak mı yoksa gri olmak ve ortada olma hali mi sizce daha iyi? Fikirleriniz nedir? Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler de bir nebze umut görüyor musunuz? Yoksa böyle gelmiş böyle gider mi diyorsunuz? Fikirleriniz benim için kıymetli ve değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.